Çöküş içindeki Amerikan emperyalizmi Venezuela'ya saldırdı. Donald Trump'ın emriyle başkent Caracas'tan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Delta Force marifetiyle kaçırılarak ülke dışına çıkarıldı. Peki ABD-Venezuela geriliminin altında yatan nedenler neler? Biz bu çalışmamızda size bugün yaşananların tarihsel arka planını aktaracağız. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva Bolívar! Elon Musk, son verilere göre 749 milyar dolarlık servete sahip Amerikalı iş insanı. Bu öyle büyük bir servet ki, dünyada tam 170 ülkenin yıllık gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla. Nicolás Maduro, ortaokul mezunu, eski bir otobüs şoförü. Venezuela'nın ölen efsanevi lideri Chávez'in halefi. Başkanı olduğu Venezuela'nın 2025 yılı gayri safi yurt içi hasılası 83 milyar dolar civarı. Bu ikili 2024 yılında kapıştılar. Musk, orantısız gücünün verdiği güvenle Maduro'yu Venezuela seçimlerinde hile yapmakla suçladı ve istifaya çağırdı. Maduro da Musk'ı ringde teke tek dövüşmeye davet etti. Ringe çıkmaya maçası yemeyen X patronuysa Venezuelalı liderin bıyığını uzaydan yakmakla tehdit etti. Fakat bu kavga laf dalaşı olarak kalmadı. 2025 yılının son aylarında olaya ABD Başkanı Trump da dahil oldu ve Venezuela'nın topraklarından çıkan petrolün Amerika'nın olduğunu ve kendilerinden çalındığını iddia ederek Maduro'nun ülkesini resmen abluka altına aldı. Şaka gibi değil mi? Koskoca insanların böyle garip davranmaları bize komik gelse de Venezuela'da durum hiç de komik değil, aksine dramatik. Şimdi gelin bu tablonun nasıl oluştuğuna dair bir tarihsel yolculuğa çıkalım. Simón Bolívar. Takvimler 1819 yılını gösterdiğinde El Libertador yani kurtarıcı lakaplı Simón Bolívar, sömürgeci İspanyol ordusunu yenilgiye uğratmış, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela'yı bağımsızlıklarına kavuşturmuştu. Daha sonra bu bölgeleri Büyük Kolombiya Cumhuriyeti adı altında birleştirdi. Panama Devleti de bu cumhuriyete sonradan dahil oldu. Yetinmedi, Peru'nun özgürlüğünü kazanmasına da öncülük etti ve Yukarı Peru'da kurulan yeni devlete onun onuruna Bolivya adı verildi. Bolívar'ın en büyük ideali bütün Latin Amerika ülkelerini Birleşik Latin Amerika Devleti altında birleştirmekti. Bolívar, Caracas'ta varlıklı ve İspanyol kökenli yerli aristokrat bir ailede doğdu. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Özel öğretmenler tarafından eğitildi. En önemli hocalarından biri, aydınlanma düşüncelerinden etkilenen Simón Rodríguez idi. Rodríguez, özellikle Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme adlı yapıtını benimsemiş ve diktatörlüğün gelişmemiş veya az gelişmiş toplumlara bazı devrimci eylemleri kabul ettirebilmek için gerekli olduğu düşüncesindeydi. Bu yöntem, Bolívar'ın da aklına yatmıştı. Genç yaşta Avrupa'ya gitti. Fransız devrimi, Napolyon dönemi ve aydınlanma fikirleri Bolívar'ın siyasi düşüncelerinin yapı taşlarını oluşturdu. 19. yüzyıl başlarında İspanya'nın zayıflamasıyla Latin Amerika'da isyanlar baş göstermişti. Bolívar, 1810'dan itibaren aktif olarak bu bağımsızlık hareketlerine katıldı. 1813'te başlattığı hayranlık seferiyle Venezuela'nın başkenti Caracas'a girdi ve büyük bir lider olarak tarih sahnesine çıktı. İspanyol ordularına karşı yıllarca süren zorlu gerilla ve düzenli savaşlar verdi. 1824 yılında Ayacucho Muharebesi ile Bolivarcılar ve İspanyollar arasında bir ölüm kalım mücadelesi yaşandı. Simón Bolívar'ın ordusu bünyesinde bulunan Llanero isimli süvari ordusu büyük bir güce ulaşarak savaşın seyrini değiştirdi. Simón Bolívar'ın devrim ordusu Peru'da İspanyol valisi José de la Serna'yı mağlup etti ve Güney Amerika'nın bağımsızlığını ilan etti. Bu gelişmeler neticesinde kıtada 300 yılı aşkın süredir devam eden İspanyol egemenliği sona erdi. Bolívar, nihai zaferin ardından Büyük Kolombiya ülkesini cumhuriyetçi bir sistemle yönetmek istedi.
ABB tipi federalizmin bölgeye uygun olmadığını düşünüyor, güçlü merkezi yönetime sahip bir devlet yapılanması öngörüyordu. Ancak Latin Amerika'nın siyasal istikrarsızlığı, bölgesel çıkar çatışmaları, iç çekişmeler ve kendisinin toplumu demir yumrukla yönetme tarzı, Bolívar'ın hedefine ulaşmasının önündeki engellerdi. Toplumsal düzeni gerçekten yaşanabilir kılmak için gerekli olan şeyin, kölelerin yasal olarak özgürleştirilmesi gibi önlemlerin bile çok ötesinde toplumun tüm dokusunun dönüştürülmesi olarak görüyordu. Bu nedenle zamanın ötesinde çözümler öneriyor ama bu fikirler benzersiz hizmetler sunduğu Latin Amerika ülkelerinde bile büyük bir düşmanlıkla karşılanmaya başlıyordu. Bütün bu sebeplerle Bolívar, merkezi otoriteyi sağlayamadı ve kurduğu büyük yapı parçalanmaya başladı. Tek elden yönetilemeyen bölgeler, ekonomik sıkıntılar ve farklı yerel güçlerin kavgalarının yol açtığı sorunlarla Bolívar'ın hayalini kurduğu yapı sekteye uğramıştı. Neticede Büyük Kolombiya parçalandı. Venezuela 13 Ocak 1830 tarihinde birlikten ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bolívar siyasi olarak yalnızlaştı, sürgüne gitmeye hazırlanırken 1830 yılında veremden hayatını kaybetti. Ölmeden önce söylediği rivayet edilen şu söz, onun hayal kırıklığını özetler. Latin Amerika'yı özgürleştirdim ama onu yönetmeyi başaramadım. Onun bu müthiş hayatı, 2013 yapımı İspanya-Venezuela ortaklığındaki The Liberator adlı filme konu olmuştur. Meraklısına tavsiye edilir. Bolívar, yönetmeyi başaramamış olabilirdi ama bıraktığı büyük miras ile Latin Amerika'nın her yerinde bir kahraman, ulusal ve kültürel bir ikon haline geldi. Günümüzde kıtadaki iki ülke yani Bolivya ve Bolívarcı Venezuela Cumhuriyeti onun ismini taşımaktadırlar. Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde Cinnah Caddesi'nin devamı olan bulvarın ismi Simon Bolívar Caddesi'dir. Sid Meier'in Civilization 6 adlı bilgisayar oyununda da Büyük Kolombiya'nın lideri olarak yer almıştır. Venezuela'ya dönersek, bağımsızlığını ilan ettikten sonra sürekli darbe ve askeri yönetimlerle 1958'e kadar gelen Venezuela, bu tarihten itibaren demokratik bir yönetime geçti ve ABD'nin önemli bir müttefiki oldu. 1973'te dünyayı sarsan petrol krizi, Venezuela'yı birden dünyanın en önemli petrol ülkelerinden biri haline getirdi. Ülkede yatırımlar arttı, ücretler yükseldi. Halk bir süreliğine büyük bir refah seviyesine ulaştı. Fakat 1980'lerde petrol krizinin bitmesi ve petrol fiyatlarının ani bir şekilde düşmesiyle ülke kendini büyük bir ekonomik krizin içinde buldu. Enflasyon, yolsuzluk ve suç patladı. Direksiyonunda IMF'nin olduğu liberalleşmeye yönelik ekonomik ve idari reform çabaları fayda etmedi. Bu neoliberal politikalar, bütün Latin Amerika ülkelerinin kaynaklarının büyük şirketlere peşkeş çekilmesi, ekonomilerinin borç batağına sürüklenmesi ve yoksulluğun daha da artmasıyla sonuçlandı. Hugo Chavez. Yaşananlara tepki olarak 1990'lı yılların sonuna doğru Bolívarizm Latin Amerika'da yeniden gündeme geldi ve bir kurtuluş ümidi olarak halkın belleğindeki uykusundan uyandı. 1998 yılında Venezuela Devlet Başkanı olan Hugo Chavez, anti-emperyalist mücadelenin simgesi olarak Bolívarizmi adeta yeniden diriltti. Chavez, adını Bolívarcı Venezuela Cumhuriyeti koyduğu devleti, 1999 yılından öldüğü 2013 yılına kadar yönetti. 1954 yılında doğan Chavez, Venezuela'nın güneybatı ovalarındaki küçük bir kasaba olan Sabaneta'da büyüdü. 6 erkek kardeşin hayatta kalan ikincisiydi. Her ikisi de öğretmen olan anne ve babasının tüm çocuklarını geçindirecek kadar parası yoktu. Bu yüzden Hugo ve ağabeyi Adan, büyükanneleri Rosa Inés Chavez tarafından Barinas şehrinde büyütüldüler. Gençlik yıllarında Chavez, yerel tarihçi José Esteban Ruiz Guevara'dan büyük ölçüde etkilendi. Guevara onu, Bolívar ve sosyalizmin teorisyeni Alman filozof Karl Marx'ın öğretileriyle tanıştırdı ve bu iki düşünce, Chavez'in siyasi felsefesi üzerinde derin bir etki bıraktı. 1971 yılında, ulusal başkent Caracas'taki Venezuela Askeri Akademisi'ne girdi. 1975 yılında akademiden mezun olurken,
subay kılıcını, daha sonra devirmeye çalışacağı kişi olan Başkan Pérez'in elinden aldı. 1977 yılında, daha 23 yaşında ve teğmen rütbesindeyken, kendi devrimci silahlı grubunu kurmaya karar verdi. Devrim hayaliyle yanan birkaç arkadaşını bir araya getirdi, gruba Venezuela Halk Kurtuluş Ordusu adını verdiler. Geçen yıllar içinde olgunlaşan Chávez, bu kez daha ciddi siyasi bir örgütlenmeye girişti. Arkadaşlarıyla birlikte, ordu içinde Bolivarcı Devrimci Hareket, 200 adını verdikleri gizli bir siyasi yapılanma kurdu. 200 sayısı, 1783 Temmuz'unda doğan Bolivar'ın 200. doğum yılı nedeniyle yıl boyunca süren kutlamalara işaret etmek için örgütün ismine eklenmişti. 1992'de hükümete karşı bir darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişiminin hedefi, dönemin iktidarının uygulamaya çalıştığı IMF programıydı. Bu program sonucunda petrol üreticisi Venezuela'da benzin fiyatları dahi radikal bir şekilde artmış, kendini o vakte dek petrol zengini olarak gören ülke halkı şoka uğramıştı. Başarısız darbe girişiminden sonra Chávez ve arkadaşları tutuklandılar fakat 2 yıl sonra affedilerek salıverildiler. O süreçten itibaren Chávez darbeyle yapamayacağını anladığı şeyi, yani halkın iktidarını kurmayı demokratik yollarla yapmak için uğraştı. Ekonomik koşulların daha da kötüleştiği 1998'de yapılan başkanlık seçimlerinde adaylığını koydu ve %56,2'lik oy oranıyla başkanlığı kazandı. Chávez, iktidarı döneminde Venezuela'da petrolü millileştirdi, toprak reformlarını başlattı. O sırada yüksek seyreden petrol fiyatlarının sağladığı avantajla yoksullara eğitim ve sağlık hizmeti götürdü ve onların büyük desteğini kazandı. ABD'nin ideolojik hakimiyetine karşı bütün Latin Amerika'ya yönelik yayın yapan Telesur'u, Latin Amerika Ortak Radyosu Radyosur'u yayına soktu. Güney Amerika Bankası Bancosur'u kurdu, Latin Amerikan Bölgesel Paktı, Mercosur'a yani Güney Ortak Pazarına katıldı. Ülkenin zengin petrol kaynaklarını lehlerine seferber ederek Latin Amerika ülkeleriyle dayanışmasını pekiştirdi. ABD'nin dahil olduğu Latin Amerika ile ilgili anlaşmalardan ve kuruluşlardan çekildi. Yani anlayacağınız, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi sayılan Latin Amerika'daki düzeni kökünden sarstı. ABD nezdinde muteber bir siyasi lider olması imkansızdı artık. Dolayısıyla 2002 yılının ilk aylarından itibaren ülkenin politik atmosferinde şimşekler çakmaya, fırtınalar kopmaya başladı. Ve beklenen oldu. Bir takım üst rütbeli subaylar ve bir grup küçük rütbeli subayın dahil olduğu muhalif askeri hizipler Chávez'e karşı bir darbe planladılar. 11 Nisan 2002 günü İş Adamları Federasyonu ve Venezuela İşçi Konfederasyonu'nun işbirliği halinde organize ettiği büyük bir kalabalık, başkentte bir kalkışma başlattı. Muhalif subayların kontrolündeki askerler ile büyüyen isyan hareketi Chávez'e hedef aldı. İstifası, hatta tutuklanması talep ediliyordu. Fakat Chávez direndi ve bir deniz üstünde 2 gün boyunca tutulsa da arkasındaki sımsıkı halk ve kendine bağlı ordu birliklerinin desteği sayesinde kalkışma 14 Nisan'da sona erdi. Chávez'den önce siyasi iktidar, biri merkez sol, biri de merkez sağ olan iki parti arasında gidip geliyordu. İki parti de zengin beyaz elitlerden oluştuğu için siyasi hayata katılım oldukça kısıtlıydı. Nüfusun sadece %20'sini oluşturan Avrupa kökenliler, ülkedeki ekonomik ve siyasi gücün neredeyse tamamını elinde tutuyordu. Nüfusun geri kalanı olan Melezler, Zenciler ve Kızılderililerse, ekonomik, sosyal ve siyasi hayatın ya dışında ya da alt basamaklarında yer alıyordu. Kısaca renginiz ne kadar koyu ise konumunuz o kadar aşağıda oluyordu. Chávez'in iktidara gelişini, popülaritesini ve iktidarda uzun süre kalışını işte bu açıdan anlamaya çalışmak gerekir. Chávez, melez bir alt sınıf üyesi Venezuelalı olarak beyaz elit tabakanın iktidarını sona erdirmiş, hem alt sınıfların temsilcisi olmuş, hem de onlara ekonomik, sosyal ve siyasi pek çok yarar sağlamıştı. Siyasetin merkezileştirdiği ya da muhalefetin gücünü kıran yasalar ve uygulamalar getirdiği doğru olsa bile, Chávez'in iktidarda kalmasını sağlayan esas şey, fakir çoğunluğun desteğiydi. Çünkü Chávez onlardan biridir ve bu kitlelere umut vermiştir. Bu sadece boş bir umut da değildir. Chávez'in iktidarı süresince Venezuela'da fakirlik oranı %50'den %27'ye düşmüştür. Bunu gelir eşitsizliğini azaltarak, iş olanaklarını çoğaltarak ve çeşitli sosyal politikalarla başarmıştır. O,
karınları doyurmuş, fakirlere eğitim fırsatı yaratmış ve onlar için sağlık hizmetleri başlatmıştı. Petrol gelirlerini yoksul halka daha önce hiç görülmemiş fırsatlar sunan kalkınma programlarına aktardı. Petrol karşılığı Küba'dan gelen doktorlar, en yoksul gecekondu mahallelerinde göreve başladı. Sokak çocukları için programlar yapıldı. İşçilere Che Guevara atölyelerinde mesleki eğitim sağlandı. İşsiz nüfusa çeşitli kamu projeleri aracılığıyla istihdam yaratıldı. Yüzyıllardır unutulmuş olan fakirler artık görünür olmuşlar, hatta güç kazanmışlardı. Eğer adalet istiyorsan, zenginlerin sözlerine değil, fakirlerin gözlerine bakacaksın diyordu. İşte Chávez'i Venezuela'da bu kadar popüler yapan bunlar. Chávez, 2007 yılından itibaren enerji sektörü ve telekomünikasyon dahil bazı sektörlerde millileştirmeye gitti. Milyarlarca dolar tutarındaki petrol projelerini kamulaştırması, petrol devleri ExxonMobil ve ConocoPhillips'in ülkeyi terk etmesine ve tazminat davası açmalarına yol açtı. Ülkedeki petrol hizmet şirketlerinin varlıklarının devletleştirilmesine izin veren yasal düzenlemeyi imzalamasından sonra, Maracaibo Gölü'nde faaliyet gösteren petrol zengini yabancı şirketlere ait bazı mal varlıklarını kamulaştırdı. Orinoco kuşağındaki yeni petrol yataklarının kullanıma açılmasıyla birlikte Venezuela, Suudi Arabistan'la birlikte dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip oldu. Chávez'in bu uygulamaları ABD açısından hiçbir zaman egemen bir devletin aldığı bir karar olarak görülmedi. Trump'ın ablukayı ilan ederken Venezuela için kullandığı "ABD'nin petrolünü çaldılar" cümlesi, oradaki petrol sahalarındaki teknoloji, sermaye ve altyapının Amerikan şirketlerine ait olduğu, petrolün fiilen bu şirketler tarafından üretildiği, Venezuela devletinin bu üretimi sonradan kendi hesabına yazdırdığı tezine dayandırılmaktadır. Bu nedenle Chávez'in kamulaştırma hamlesi, ABD siyasi aklında egemenlik kullanımı değil, yetkisiz el koyma olarak algılandı. Burada bir parantez açarak, ABD'nin herhangi bir ülkeden istediklerini elde etme yöntemi konusunda, John Perkins'in ünlü Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları kitabında anlattıklarına bir göz atalım. Ekonomik tetikçi dediğim kişiler, birçok ülkeyi trilyonlarca dolar dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Bu kişiler, Dünya Bankası, Birleşik Devletler, Uluslararası Kalkınma Ajansı ve diğer yabancı yardım kuruluşlarından büyük şirketlerin kasalarına ve gezegenimizin doğal kaynaklarını kontrol eden birkaç varlıklı ailenin ceplerine para aktarırlar. Kullandıkları araçlar arasında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet vardır. Oynadıkları oyun imparatorluklar kadar eskidir. Ama günümüzün küreselleşme sürecinde yeni ve korkutucu bir boyuta ulaşmıştır. Biz ekonomik tetikçiler ikna etmekte başarılı olamayınca diğer tür tetikçiler, her zaman bizim hemen arkamızda olan CIA destekli çakallar devreye girer. Bu satırlar Endonezya'dan Suudi Arabistan'a, Ekvator'dan Panama'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya ABD adına yaptıklarını anlatan Perkins'in kitabından. Nitekim Chávez de BBC televizyonuna verdiği röportajda John Perkins tarafından yazılan bu kitaptan söz ederek bu kişilerin kendisiyle de ilişkiye geçtiğini anlatır. Ülke üzerinde gözetleme uçuşları yapılmasını ve ABD danışmanlarının varlığını kabul etmesi halinde kimi fonların kullanımını açılacağının garantisinin verildiğini açıklar. Bu teklifleri reddetmesine rağmen ekonomik tetikçilerin vazgeçmediğini, zayıf devlet memurları, parlamento üyeleri, hatta kendi çevresindeki ordu mensuplarına baskı yapmaya çalıştıklarını söyler. Chávez, Perkins'in kitabında anlattığı gibi, ekonomik tetikçilerin başarısız olmasının ardından çakalların geldiğini ve askeri darbe ve suikastlere giriştiklerini ifade eder. Fakat Venezuela'da bugünkü oluşan tabloya baktığımızda, çakalların da başarısız olmasının ardından başka bir aşamaya geçildiğini görüyoruz. Şu an başkanlık koltuğunda Maduro'nun bulunduğu Latin Amerika'nın bu yaramaz ülkesi, Amerikan donanmasının denizden ablukası altında. Tepesinde F-35'ler, B-52'ler uçuşuyor, on binlerce askerse Karayipler'de hazır bekliyor. Önceki ABD yönetimleri tarafından Venezuela ile olan ihtilaflı petrol mevzuları genellikle Amerikan şirketlerinin hakları çerçevesinde ele alınıyor ve en azından kağıt üzerinde tahkim, tazminat, hukuk gibi terimler kullanılarak ilerletiliyordu.
Ancak Trump bu politikayı terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ni alacaklı konuma getirdi. Bu çok tehlikeli çünkü artık Amerika devlet hakkı iddiasında ve alacaklarını zorla tahsil etme noktasına gelmiş oluyor. ABD donanması artık bir dış politika enstrümanı değil, devasa bir icra memuru gibi hareket ediyor. Trump'ın ablukanın çalınanlar geri verilene kadar süreceği ifadesi bir yaptırım veya baskı dili değil, açıkça bir alacaklı ve tahsilatçı dili. Venezuela yönetimi hükümet olarak değil, borcunu ödemeyen bir terörist organizasyon olarak konumlandırılıyor. Dolayısıyla Amerika, uluslararası bütün teamüllerin ötesine geçerek kaba güce başvurmak üzereymiş gibi görünüyor. Ve biz videoyu yayına hazırlarken ABD bekleneni yaptı ve kaba güce başvurdu. Trump bir yandan başkent Caracas'a bombalar yağdırırken, diğer yandan da bir mafya gibi davranarak Venezuela'nın devlet başkanını ve karısını alıp kaçırdı. Üstelik bunu Maduro'nun Venezuela'nın petrol ve madenlerdeki kaynak kontrolünü Moskova ve Pekin ile Amerikan şirketleri arasında paylaştırma noktasında müzakereler yapmak istediği bir zamanda gerçekleştirdi. Bu haydutça eylemle Amerika'nın ne serbest ticarete, ne özel mülkiyetin dokunulmazlığına, ne de uluslararası topluma hiçbir saygısının kalmadığı açıkça ortaya çıktı. Görünen o ki, Trump'in vaat ettiği barış, dünyayı ABD eliyle gelmeyecek, ona rağmen gelecektir. Bakalım Bolivar'ın Latin Amerika'daki hayaleti, Venezuela halkının Chávez'e olan sevgi ve vefası ve de bütün dünyanın bu haydutluğa tepkisi, bölgedeki Amerikan hegemonyasını yıkabilecek mi?